Merhabalar herkese. Bu videonun konusu terapistler. Terapi hakkında bu kadar konuşulması ile ilgili ne düşünüyorlar? Öncelikle beni tanımayanlar için kendimi tanıtayım. Ben Nuray, klinik psikoloğum, psikoterapistim ve yaklaşık 8 senedir Instagram'da terapiyle ilgili, göçmenlikle ilgili, ebeveynlikle ilgili, genel olarak aslında psikolojiyle ilgili yazılar paylaşıyorum. Ve yakın zamanda videolar aracılığıyla yazılarımı paylaşmaya karar verdim. Yani daha önce yazdıklarımı okuyorum gibi bir seriyle karşınızdayım. Son zamanlarda, son yıllarda psikoterapiyle ilgili özellikle sosyal medyada bu kadar içerik paylaşılmasıyla ilgili ne düşündüğümü biraz size aktaracağım. Hazırsanız başlayalım. Bu konudan bahsederken de daha önce yazdığım bir yazıyı ele alarak başlayacağım. Kendi deneyimimden bahsetmek istiyorum. Ben ne düşündüm de yazdım bu yazıyı. İlk paragrafı okuyarak başlıyorum. Terapiye başlamak ve sürdürmek cesaret gerektirir diyoruz ya hep. Bunun en büyük sebebi terapinin size her zaman orada bulmayı ümit ettiğiniz şeyi sunmamasıdır. Buradan ne kastediyorum? Terapi böyle rahatlamak için gidilen bir yer değil. Son zamanlarda sosyal medyada çok fazla psikoterapiden bahsediliyor. Terapi, 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 terapi. Herkes terapiden bahsediyor. Bu bir yandan iyi bir şey tabii ki. Hani bu kadar yaygınlaşması, normalleşmesi, herkesin terapiden faydalanması. Ama bir yandan da ben böyle bazen sabah işte herkes gibi açıyorum Instagram'ı ve hep böyle terapiyle ilgili içerikler yani ya da psikolojiyle ilgili içerikler. Uzmanların paylaştığı içeriklerden bahsetmiyorum burada. Daha çok böyle influencer'ların paylaştığı, işte terapiden çıktım, geçen terapide bunu düşündüm, terapistim şöyle bir şey söyledi gibi paylaşımlardan bahsediyorum. Bazen böyle üst üste 5-6 tane böyle paylaşım görünce tabii insan yaptığı işle ilgili böyle şeyler okuyunca yaptığı işe yabancılaşıyor. Ben bunu yaşıyorum. Ne yapıyoruz biz diyorum, ve yazının ikinci paragrafıyla devam ediyorum. Dışarıdan bakılarak yalnızca sizi dinleyen, her koşulda anlayan, hak veren, rahatlatan bir terapist algısı inşa ediliyor. Bu yönüyle özellikle terapi sürecinin başlarında elbette ki terapist sizin için orada olacaktır. Öte yandan asıl iyileştirici olan değişimdir. Değişimi sağlayan şey ise terapistin kimi zaman size rahatsız edici ve sizinle ilgili gerçek sorular da sormasıdır. Sosyal medyada gördüğüm ve benim bir terapist olarak bazen işime yabancılaşmama sebep olan şey bu algı. Yani ben öyle paylaşımlara rastlıyorum. Yani terapistim dedi ki işte ben hep fedakarlık yapıyormuşum. Geçen terapistim dedi ki ben işte çocukluğumda yaşadığım işte şu sebeplerden dolayı böyleymişim. Tabii ki terapide bu tür çıkarımlar yapılabilir ama bunu paylaşma biçimi sanırım ya da insanların bunu paylaşırkenki motivasyonu bana şöyle düşündürüyor. Sanki böyle kendilerine hak verilmiş ve o hak verilme hâlini paylaşıp oradan bir haklılık inşa etmeye çalışıyorlarmış gibi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi terapideki deneyimin paylaşılması biraz şey gibi, hani, doktor bana bu ilacı verdi. Bakın, işte, benim böyle bir ilacım var. Hani, bunun kime nasıl bir faydası olabilir bir kere? Aynı ilacı başkalarına da öneriyorumun da çok faydası olmayabilir. Faydasını bazen anlayamıyorum. Yani, bazen gerçekten anlıyorum ama bazen, garipsiyorum. "Bunu neden paylaştı acaba şimdi?" diyorum. "Terapist acaba bu paylaşımı görüyor mudur?" diyorum. Oradan bir empati duyulma ihtiyacı olduğunu da görüyorum. Yani takipçileriyle o kişinin "Terapistim şöyle söyledi, benimle ilgili böyle bir çıkarıma vardı"yı paylaşırken aslında kendisiyle ilgili bir aydınlanmasının paylaşılmasının yanı sıra kendisine bir empati duyulmasını beklediğini de görüyorum. Bu tabii terapiden elde edilen ikincil bir kazanç gibi. Terapiye gitmek var, bir de gittiğimiz terapi hakkında konuşmak var. Bu kısım bana ilginç geliyor ya. Ne bileyim, sevemedim bu tarafını. Sosyal medyadaki kişilerin terapi deneyiminin olmasıyla birlikte, çok fazla böyle psikolojik terimlerin konuşulduğunu da görüyoruz işte. Böyle bir şey söyledi, tetiklendim. İşte şöyle bir şey yaptı, sınırımı aştı. Geçen arkadaşımla bir kafeye gittik, bana bir şey söyledi ve beni acayip tetikledi falan. Bir tetiklenme yaşadıysa insan fark etmesi önemli ama çok fazla böyle kendine odaklı bir şeye de dönüşmüyor mu sizce? Terapinin gerçekten böyle bir amacı mı var? Yoksa terapinin insanı değiştirmek, geliştirmek, iyileştirmek, büyütmek gibi bir amacı mı var? İşte oralarda benim kafam karışıyor. Biraz yabancılaşıyorum, biraz soğuyorum. Kendi seanslarımı o gözden geçirme ihtiyacı hissediyorum. Bir insan nasıl sadece kendine odaklı, kendi duygusuna, kendi düşüncesine odaklı olduğunda aydınlanmış ve gelişmiş olabilir ki? Olamaz gibi geliyor bana. Biraz daha çevremiz için de o değişimin hissedilebilir olması gerekmiyor mu?
İyi yöndeyi kastediyorum. Tabii ki çevresinde o kişinin belki çok fazla sınırlarını aşan arkadaşları var. Çok fazla müdahaleci bir ailesi var. Onlara sınır çekmesi, sınırı aşıldığında ki tetiklenmesi anlamlı da olabilir ama bunun böyle genel geçer, herkese uygulanabilir bir reçete gibi sunulması benim garipsediğim bir şey olmaya başladı. Ben okurken kendimi iyi hissetmiyorum bu içerikleri. Sadece bir terapist olarak iyi hissetmiyor da değilim. Sosyal hayatta karşılaştığım insanların eğer terapiye gidiyorlarsa benimle ilişkilerinde de kendilerini odağa koyuyor olma ihtimallerini düşündürüyor bu bana. Sanki bütün dünya böyle bir şeye dönüşürse ne oluru da düşünüyorum. Çevremizdeki bütün insanlar aydınlanırsa ve bu şekliyle aydınlanırsa biz nasıl bir dünyada yaşıyor oluruz? Onu da biraz düşündüğümde beni rahatsız ediyor. O zaman ilişkilenmekte de zorlanacağımız bir dünya bizi bekliyor olabilir gibi düşünüyorum. Beni rahatlatmadı herkesin terapiye gidiyor oluşu. Ama yaptığım işe aslında aykırı bir şey söylemiyorum. Bu işin popülerleşmesi ve ürüne dönüştürülmesiyle ilgili bir itirazım var. Yoksa bizim işimiz bu değil. Yazıya devam ediyorum. Asıl iyileştirici olan değişimdir. Değişimi sağlayan şey ise terapistin kimi zaman size rahatsız edici ve sizinle ilgili gerçek sorular da sormasıdır. Üstelik bu tek yönlü bir sorgulama da değildir. Cevapları ararken sizin yanınızda ve tarafınızda duracak, bazen yorulup uzaklaşmak isteseniz de kimi zaman o cevapları bulmak konusunda ısrarcı olacaktır. Bize lanse edilen terapiye gitme deneyimi nasıl? Sanki terapist hep danışana hak veriyormuş, hep bir mağdur danışan varmış gibi. Terapiye gitme deneyiminin iyileştirici olmasını bekliyoruz ya, o iyileştirici olan şey de değişim. Eğer terapist danışanına sen tetiklendin diye karşındakine zarar verecek bir tepkide bulundun mu? Sormazsa, daha iyileştirici, daha sosyal olarak onu uyumlu hale getirecek, ilerlemeyi sağlayamazsa o zaman gerçek bir değişim olur mu? Gerçek bir aydınlanma olur mu? Ona emin olamıyorum. Bizim yaptığımız iş bu değil diye düşünüyorum. Alanda çalışan çok iyi terapistler var. Ben kendim çok iyiyim anlamında söylemiyorum bunu. Bizim yaptığımız terapilerde biz danışanın benzer tetiklenmeyi yaşadığında da ona uzun vadeli iyi gelecek çözümler sunduğumuzu düşünüyorum. Tetiklenme yaşadım ve beni tetikleyen insandan uzaklaştım. Ah, çevremde işte ne kadar fazla beni kullanan insan varmış, hepsini hayatımdan çıkardım gibi paylaşımlar görüyorum. Ama iyileşmek bu mu? Birilerini hayatımızdan çıkarmak gerekebilir belki ama birilerini de hayatımıza almamız gerekir. O zaman bizim de belki sivri yanlarımızın biraz törpülenmesi gerekir ve terapi o törpülemeyi yapacak olan yer. Belli terimleri artık kullanamıyoruz terapilerde. Tetiklenmişsin, o insan biraz toksik yaklaşmış, yok efendim burada bir manipülasyon yapılmış falan terimleri elimizden aldı resmen sosyal medya. Tabii hani bizim de katkımız var. Bir uzmanın paylaşmasıyla tüketicinin paylaşması farklı oluyor. Şey gibi geliyor bana. Doktor bir reçete yazıyor ve bir ilaç yazıyor size. O ilacı anlatıyor da size anlamanız, nasıl kullanmanız gerektiğini bildiği için. Sonra o gidiyor nasıl ilaç kullandığını herkese anlatıyor. Bakın bu çok faydalı bir şey. Buyum varmış ve bu yüzden bu ilacı kullanıyorum. Siz de kullanın mı demek istiyor. Ama bu kişiye özel bir şey olmasa biz niye kişiye özel terapiler yapalım? Biraz ucuzlaştırılmadı mı sizce de kişisel aydınlanma dediğimiz serüven? Kötü geliyor bana. Evet, iyileştirici olan tekrar tekrar yaraların konuşulması, tekrar tekrar pamuklara sarılması değildir. Yaralar görülür, anlaşılır, birlikte sarılır ve aynı yarayı tekrar almamak üzere oyuna dönülür. İyi ki de öyledir. Oyuna dönmediğimiz hayat bize dar gelirdi, keyif alamazdık. Başlayan terapi süreçlerini sonlandırmak da mümkün olmazdı. Sonuçta amacımız başlayan terapileri sonlandırmak. Hani devamlı danışanımız mağdur konumuna koyduğumuz şekilde tanımlamıyoruz. Ama sanki öyle tanımlanıyormuş gibi anlatılıyor. Tabii ki hani farklı kişiliklerde bunun sirayet etme şekli de farklı. Nasıl ki her ilaç, her bünyede farklı etki yapıyorsa belki terapi dediğimiz tedavi yöntemi de her bünyeye uygun olmayabilir. Bazı insanlar bunu daha çok öne çıkma, daha çok kendilerini gösterme, belki daha çok diğerlerinin ilgisini, dikkatini üzerlerine çekmek için kullanıyor da olabilirler. Burada ikincil kazanç diyoruz. Bir podcast dinliyorum. Yani ben kişisel deneyim dinlemek istiyorum. İşte hemen oradan bir aydınlanma hikâyesi giriyor. Hemen oradan başka bir reklama bağlanıyor falan. Böyle mi? Böyle mi aydınlanıyoruz? Yani aydınlanmayı bir satın alabiliyor muyuz? Alabiliyorsak alalım. Hepimiz alalım. Hayırlı uğurlu olsun. Bu da ilk videomuzdu.